Merhaba değerli arkadaşlarım. Hepiniz bir videomuza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bugün Şampiyonlar Ligi ekranından başlıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde grupta son karşılaşmam olan güzel geçeceğini umduğum iyi bir karşılaşmayı da sizlerle canlı olaraktan paylaşmak istedim. Aslında tabii o grip diyeyim, daha doğrusu grip mi virüs mü bilmiyorum, onun devamı hala devam ettiği için sesimi de idareli kullanmak amacıyla bugün bu çalışmayı yaptım. Bir evvelki videomu seyrettim kendim, baktım sonlara doğru yavaş yavaş ses aşağı doğru inmeye başlamış. Dolayısıyla bir konu anlatmak, bir şey anlatmak, aynı seviyede sesi korumak zor olacağı için dolayısıyla bugün affınıza sığınarak ben de bir arada bir karşılaşmayı sizlerle paylaşmak istedim değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde aşağı yukarı denk takımlarla eşleşiyoruz. Tabloda görüldüğü gibi değerli arkadaşlar birazdan da karşılaşma başlayacak. Ondan sonra da beraberce sonucun ne olacağını görüyoruz. Şimdi bugün oynayacağım takım arkadaşlar Emat FC. Dolayısıyla güç olarak yani 7-8 puan eksik, 7-8 puan fazla bence çok bir şey değil. Çünkü her şey olabiliyor ki şöyle göstereyim. Bakın şurada deplasmanda bize karşı çok iyi top oynadılar. Çok iyi kitlediler. Biz aşağı yukarı 10 tane kaleyi bulan şutumuz var. Maalesef değerlendiremedik. Onlar 2 tanesini değerlendirdi. Dolayısıyla ki o zaman güç bakımından daha da bir fark vardı aramızda. Onu da söylemek gerekir. Onu da şey yapmayalım. Güç bakımından daha fark olmasına rağmen çok güzel bir taktikle bizi kilitlediler. İyi bir oyun oldu. Şimdi tabii üstteki takım birinci olarak çıktı. Şimdi bugün bana bir beraberlik yetiyor. Kendi evimizde oynuyoruz. Ha, mağlup olursak ne olur? Süper Lig'e devam ederiz. Aslında yani Süper Lig'e devam etmek mi diye düşünmüyor da değilim. Ama hiçbir zaman da şunu yapmadım. Yani ben kadromu düşüreyim. Takımı aşağı çekeyim. Dolayısıyla bu maçı mağlup şey yapayım. Zaten bir alttaki takımda son maçını oynadığına göre ben dolayısıyla Süper Lig'e geçeyim diye bir şey düşünmedim değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavaş yavaş isterseniz şöyle bir kadromuza bakalım. Bir tane cezalı oyuncumuz var. Ee, Rakip şu şekilde oynuyor. Bu şekilde bir düzen almış durumda. Ben de iki stoperimi geri talimatı fazla ileri çıkmalarını istemediğim için bu karşılaşmada bana dediğim gibi biraz evvel puanda gördüğünüz gibi bir puan yetiyor. Ama yine de hani galip de gelebiliriz. Yolumuz nereye gidiyorsa oraya. Yani onu farklı bir şey yapmayı düşünmedim. Bakalım ne olacak. İlk maç dediğim gibi 2-0 mağlup olmuştuk ama ikinci maçta inşallah biraz daha iyi olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Yaklaşık 2 dakikalık bir süremiz var. Tabii bir evvelki videoda çok eleştirilerim oldu. Buna eleştirilerime devam edeceğim arkadaşlar. Yani bazı gördüğümüz şeyleri de eleştirmek zorundayız. O videoda da söyledim. Yine burada şu vakiti dolana kadar, sizlerle muhabbet edene kadar biz aynı şeyi tekrarlamak istiyorum. Söylemek zorundayız çünkü gerçekten yani adaletsizlikler var. Haksızlıklar var. Dolayısıyla ben de buna kayıtsız kalmak istemedim değerli arkadaşlar. Bu arada yine sesimde gitmeler gelmeler olacak. Bugün biraz idareli kullanmak istiyorum. Ondan da zaten şu son maç yayını yapmak istedim değerli arkadaşlar. İyi bir arkadaş. Aynı seviyede gördüğünüz gibi. Ee, Güzel, iyi bir karşılaşma geçeceğini düşünüyorum. Zaten o da en kötü ihtimalle Süper Lig'e devam edecek eğer bugün biz galip gelirsek veya beraberlikte yine aynı şekilde ikinci olarak devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Hazırlığımız 62 üzerinden 52 takım oyun formumuz. Bunun dışında iyi hazırlık yaptık diyelim.
Yani farklı yönlere kaymak istemedim. Çünkü son maçtı. Zaten üçüncülüğüm en kötü ihtimalle garantiydi. Ama ben Süper Lig'e devam etmek için de kadro düşürmeyi, kadro şey yapmayı uygun görmedim. Hiçbir zaman da bunu daha evvel de bir videomda söylemiştim. E, Neyse o. Pardon. Özür diliyorum. Neyse o değerli arkadaşlar. Evet. Valla benim şöyle hatırladım, benim bu kaçıncı? Dördüncü veya beşinci mi ya? Kanalın başından beri. E, Yani 5-6'yı geçmez maç yayını yapmam. Yani çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu maç yayınları, evet, bu arada da müsabakamız başladı. Hayırlısı olsun diyelim değerli arkadaşlar. Pardon, özür diliyorum. Pardon. Yani bu tip maç yayınları, bu tip şeyler izleyenlere ancak hoş bir görüntü verir. Onun dışında şey yapmaz. E, evet, yani rakip tabii yıldız olarak belki bizden düşük görünüyor ama ilk maçtaki oyununu ben gayet beğendim arkadaşım. Muhtemelen topa sahip olmayla oyunumuza başlayalım. Evet, gelmemiş kendisi muhtemelen. İlk maçta vardı çünkü ilk 2-0'lık karşılaşmada kendisi vardı. Evet, yine dediğim gibi biz dörtlü bir savunmayla oynuyoruz. E, Ya şimdi bu oyun tarzı olayını da, yani arkadaşlar, bu bir evvelki eleştirilerime ek olarak söylemek istiyorum. Bu arada da muhabbet etmek istiyorum sizinle. Ya şimdi kardeşim, oyun tarzı, bu da bir adaletsizlik. Şimdi takımın diğer takıma karşı bir adaletsizliği bence. Evet, Danacı'dan bir gol geldi. Danacı şöyle bir tribünlere selamlıyor. Yani şu oyuncunun, inanın geçen sene 3 kulvarda gol kralı olmuş oyuncuyu ya sen bitiriciliğin 400'e sabitliyorsun. Bir evvelki videoda söyledim. En azından 560 olması gerekirdi. Yani kitliyorsun oyuncuyu. Kitliyorsun. Resmen kitliyorsun. Bunun gibi kim bilir sizlerde de neler vardır. Bir direkten dönen topumuz, devam edip gidelim. Şimdi rakibe şöyle bir tekrar bir bakalım nasıl oynuyor. Evet, üçlü bir savunma vermiş. Ortasında bir DMC koymuş. Biraz daha farklıydı sanki o 2-0'lık karşılaşmada, bakmadım ama evet, Koçak'tan bir şey geldi bu arada. Ya bizimkilerin yıldızları biraz tabii ki fazla ama sonuç itibariyle 7-8 puanlık hiç şey bir puan değil. Evet, kalecimizden güzel bir kurtarış. Şimdi oyun tarzından bahsediyordum arkadaşlar. Şimdi tamam, oyun tarzları güzel. Ama ya sen bunu çarpı 7'ye fullettiriyorsun. Bu fulletme imkanını veriyorsun. Karşı rakibin belki o puanları yok. Ya ben olsam bir maç için 24 saatliğine oyuncularımı mı fullemek isterim veya bir topa sahip olma mı basalım? Hadi bir topa sahip olma daha basalım değerli arkadaşlar. Evet, güzel bir müdahale Baykara'dan. Cezalı oyuncumuz vardı demiştim bir defansta. Onun yerine Baykara, altyapıdan gelen bir oyuncularımızdan bir tanesi. Şimdi yani dolayısıyla o puanı ben oyuncumun oyun tarzını ilerletmek, geliştirmek için harcarım. Ya bilmiyorum, yanlış mıyım arkadaşlar? Ha, bütün oyuncularım fulldür. Bütün oyuncularım en son seviyededir. O zaman tamam, o zaman yaparım. Belki bir final maçı için düşünülebilir. Çok zor bir karşılaşma için belki ama yani yine burada bir adaletsizlik var. Yine burada aristokrat oyuncuları koruyan bir adaletsizlik var. Kötü kaçırdık. Evet. Yaşar bu arada kötü bir top kaçırdı diyoruz. Evet, üçlü bir defansla oynuyor dedim. Onunla bir DMC, 2 MC oynuyor. Biraz açık oynuyor. Yani aslında ben o rakibi bekliyordum bugün ama gelmedi. Dolayısıyla ikinci golü de attık. Evet, burada biraz görselde biraz değişiklik var. Gol attıktan sonra yakın plan çekime doğru dönüyor. Herhalde Şampiyonlar Ligi'ne artık devam edeceğiz. Durum onu gösteriyor. İlk başta çok iyi dirençti ve dizilişi de biraz farklıydı. Yani
Ona tekrar bir bakalım ama yok, sadece %2'lik bir şey vermiş. Onun dışında e, kendisi gelmemiş oyuna. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Grubu ikinci olarak bitirip Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Çok zor bir tabii yani kolay değil bundan sonra hani Şampiyonlar Ligi'nde maçlara devam etmek, maçları şey yapmak. Evet, bu arada 2-0'dan sonra Danacı'nın kaçırdığı serbest vuruş. Yani sonuçta tabii Süper Lig belki bir tık iki tık daha şey olabilir. Bu arada şöyle bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Ne yapabilir miyiz? Şu MC'mizi oyuna alalım. Biraz oyuncu değiştirelim. Olmazsa Güner'i ileri alabiliriz. Şuna da bir okey verelim değerli arkadaşlar. E, Şöyle biz de artık bir açık oyuna geçelim. Şuradan şu oyuncumuzu Jara'yı alalım. Arkaya iki şeyle şu şekilde biz de bir oyuna geçelim arkadaşlar. Yani zaten maç ilk yarıda itibariyle bitti. E, Yani ne yapalım? Hücum basalım. Hücum basalım. Ha, nasıl taktikli oynuyoruz dersek normal oynuyoruz arkadaşlar. Karışık karışık oynuyoruz. Alçak. Zor oynuyordum. Yani aslında birazcık da hani onlara duran top vereyim hani belki olabilir mi diye düşündüm. Olmadı. Bölgesel ve açıkla devam ediyoruz. Burayı bozmaya bence artık bir gerek yok. Hücum oynuyoruz. Artık bundan sonrasını oyuncuların ayağı konuştursun. Bakalım ne olacak. Orta sahayı değiştirdik. Bir tane AML aldık. Orta saha, Jara. Yeni soktuğumuz oyuncu sakatlandı. Neyse, elimizde bolca miktarda MC'miz var. Telafi edin. İşte bu arada güzel bir kurtarış geldi. Şimdi Jara sakatlandı. Onun yerine hemen bakın aynı mevkinin oyuncuları olmasının faydalarını görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani elinizde alternatifli bir kadro olursa dolayısıyla alternatifli kadroda e, oynama imkanı daha fazla oluyor. Her zaman söylediğimiz şey değerli arkadaşlar. Bu arada da Goas Team FC kulübüne teşekkür ediyorum. Özel sponsor hediyesinden dolayı 7. bitirmiştik geçen sene. Geçen sezon daha doğrusu şeyi. E, Dostluk Kupası'na. Bu sene yani bilmiyorum davet geldi mi bakmadım etmedim. Yani kim ne davet etti onu da takip etmedim. O site yok zaten. Tekrar teşekkür ediyorum. Goasti FC menajeri Emrullah kardeşime. Evet, bu da güzel olmuş, fena değil. Şimdi rakip zaten öyle. Biz de aşağı yukarı rakibe uygun bir dizilişle hücum oynuyoruz. Dolayısıyla tekrar şöyle taktiklerimize bakalım. Normalden hücuma da çekebilirim takımı artık. Zaten her halükarda zaten bu karşılaşma bitti diye düşünüyorum. Hücum bastık aslında. Hücum, evet. Bu arada da Güner'in DMC'de ben hani başta zor geçeceğini düşündüm. Çünkü ilk maç hakikaten gerçekten çok güzel bir e, direnç göstermişti rakip. Belki de aslında o da kendini Süper Lig'e atmayı düşündü. Bu maçtan her halükarda bu maçta herhangi bir puan al veya puanlar almayayım diye düşünmüş de olabilir. Evet, arka arkaya gelen goller dakika 74 değerli arkadaşlar. Evet, yani bazı çok terslikler var arkadaşlar. Çok terslikler var. Hadi biraz hızlanalım. Hadi bir de kondisyon basalım bari. Dolayısıyla kondisyon bastık, beşinci gol geldi. Yani dediğim gibi yani oyun tarzları. Ya yani tamam, bu bir ticari kurum. Bakın yine söylüyorum. Bu bir ticari kurum. Tabii ki ticaret önemli. Ama bazı şeylerde birazcık dikkat etmek, biraz o orta yolu, o aristokrat oyuncularla normal oyuncuların arasında biraz orta yolda bence bulmak lazım diyorum.
Evet, maçın artık son dakikaları. 5-0'a gelmiş maç. Ee, Hani ben karşı rakip de oyunda olur, biraz daha dirençli olur diye ben aslında bu maçı sizinle paylaşmak istedim ama neyse artık canım, sorun değil. Bu arada şey yaptık. Evet, galibiyetle tamamladık. E, Taraftarımız yok bu karşılaşmada. Önemli anları, istatistiklerimize bakalım. 63-37. 2 kere onlar kaleyi bulmuşlar. 9 kere biz bulmuşuz. İyi bir ortalama. %56, 50'nin üzerindeki ortalamalar bence kaleyi bulan şutla gol ortalaması güzel olur. Değerli arkadaşlar. Evet. Taraftarlarımız yok. Dizilişlerimize bir göz atalım. Evet. Bu şekilde dizilişlerimize göz attık değerli arkadaşlar. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki son durumumuza bakarak videomuzu da kapatalım. Evet arkadaşlar, grupları ikinci sırada bitirdik. Dolayısıyla B grubunun birincisi olan Sinan'la güzel bir karşılaşma yapacağız. Evet, o da 120. Güzel. Güzel. Kadrosuna şöyle bir baktığımız zaman evet. Biraz değişik. Üçlü bir savunma. DR'sini biraz şey yapmış. MC'yi paralel kullanmış gibi duruyor. Evet. Pardon, özür diliyorum. Gene ses oktav düşmeye başladı. MC'yi kullanmış paralel gibi. Evet, dikkat edilmesi gereken bir karşılaşma. Belki fırsat olursa bununla da ilgili sizlerle tekrar bir paylaşım yaparım. Arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir başka videomuzda inşallah daha dinç, daha sağlıklı ve daha aktif olarak karşınızda olmayı umut ediyorum. Sevgiler, saygılar.